Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok hoş ve çok güzel sonbahar yaprakları örgü modelini çalışacağız. Daha önce üçgen şal modelini çalışmıştık ve sizler çok beğenmiştiniz. Yelek veya şal modeli olarak gösterir misiniz diye çok yorum aldım. Ben de sizleri kırmadım ve hemen çıkarıp bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. İpim Alize Angora Gold şal ipi. Ve kullandığım tığ 1.75 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Modelim öğrenilmesi çok kolay bir model. Ama ördüğünüzde şu yapraklar birazcık zaman alıyor. Onu da söylemek istiyorum. Hemen öyle bir başladığınızda bir günde bitecek bir model değil. Bunu da başta söylemek istedim. Ve şu anda da öreceğim, sizlere göstereceğim ipim. Yine Alize'nin Angora Gold ipi, fakat bu ip biraz simli. Simli ipiyle göstereceğim. Şöyle hemen modelimin tersini de göstermek istiyorum. Bunu da geçmek istemiyorum. Bebek battaniyelerinde de çok şık duruyor. Ayrıca bebek battaniyelerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce de minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek amaçlıysa bu videoyu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekiyorum. Zincir çekerken de 8 ve katları şeklinde çekebilirsiniz. Ama net bir sayı elde etmek için ben ikili trabzanlarda 8-8 saymayı tercih ediyorum. Ben böyle istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip hemen dönüyorum. Size göstermeme uygun olacak şekilde zincirimi çektim. Ve şöyle tırnağımla en son zinciri tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve hemen tırnağımla tuttuğum yere battım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım olmuş oldu. 8 sayıyorum arkadaşlar. 8 ve katları şeklinde. 2 üçlü trabzanlarımı yapacağım. Modelim tam denk gelmesi için şöyle 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 ve katları şeklinde üçlü trabzanlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. 8 ve katları şeklinde zincirimi çektim. Arta kalan zincirimi şöyle kesiyorum ve şöyle sıkıştırıyorum. Evet, bu şekilde göstermek için yeterli olacaktır bu kadar uzunluk. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum ve hemen dibine değil onun yanındakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Hemen onun yanındaki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Bakın yan yana 4 tane trabzan yapmış oldum. Hemen 4. trabzanın olduğu yere modelimi kurmaya başlayacağım.
Hemen burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın hemen 2 trabzan arasına batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yere, yani 4. trabzan yaptığımız trabzan tepesine batıp ikili trabzan yaptım. 4 zincir çektim. 2 trabzan arasına batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı şekilde aynı yere battım. İkili trabzan, 4 zincir, 2 trabzan arasına batıp sık iğne yapıyorum. Bakın hep aynı trabzan tepesine batarak yapıyorum bunu. 1, 2, 3, 4. Tekrar aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4. Toplamda 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Tekrar aynı yere. 1, 2, 3, 4. Toplamda 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 trabzan arasına batarak sık iğne ile pıtırcık yaptım. Sayalım. 2, 4, 6, 8. 2 tane daha yapacağım. 9'uncuyu yaptım. 10. ikili trabzanımı yapıyorum. Hep aynı yere batarak. 1, 2, 3, 4. 10'uncuyu da yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle aynı yere 10 tane pıtırcıklı ikili trabzanımı yaptım. Şunu şöyle indiriyorum. Bakın. Şurada ilk pıtırcıklı trabzanın arasına batırıyorum. Ve şu uzattığım ilmeği arasından geçirdim. Bakın modelim ortaya çıktı. Şimdi burada şöyle şunu itiyorum. Tığın başını doladım ve ilk trabzandan başlıyorum. Yan yana 8 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8. de başlıyorum modelimi yapmaya. 4 tane zincir trabzan arasına batıp ilk pıtırcıklı trabzanımı yapmış oluyorum. Yine aynı yere 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapıyorum. Az önce yaptığımız gibi 2, 3, 4, 5.'yi yapıyorum. 6. 7, 8, 9, ve sonuncuyu yapıyorum. 10. Pıtırcığımı yapıyorum. Ve bakın şuradan da şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın hemen pıtırcıklının arasına batıyorum. İlk araya. Şöyle.
Bakın ilmeği şu şekilde içinden geçiriyorum. Ve ikinci modelimi de yapmış oluyorum. Tığın başını doladım. Modelimi şöyle yana kaydırdım. Bakın yanda ilk trabzanım görünüyor zaten. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 4 zincir, 8. trabzanda 4 zincirimi çekiyorum ve hemen pıtırcığımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde aynı yere 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 2 4 6 8 10 tane pıtırcıklı ikili trabzanımı yaptım. Bakın ilk yaptığım pıtırcıklı trabzanın hemen ara boşluğuna battım ve şöyle ilmeği içinden geçiriyorum ve 3. modelimi de yapmış oldum. Şimdi burada yine başını doladım ve 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. de yine 4 tane zincir çekip pıtırcık yapıyorum ve yine buraya da 10 tane pıtırcıklı ikili trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar, yine 10 tane pıtırcıklı trabzanlarımı yaptım ve yine modelimi topluyorum. Şimdi tekrar tığın başını doladım ve şöyle dipten başlıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. Şöyle hemen modelimi göstermek istiyorum. Bakın 4 tane model yapmış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. İlk sıramızı yaptık. İlk model sıramızı diyelim. Burada tekrar 4 tane zincirim var. 1 2 3 4. Modelimi çevirdim ve hemen yanındaki trabzana batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıramız sadece trabzan olacak arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Evet. 3 oldu. Bakın 4. hemen şurada. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şurayı unutmayalım. Yine birkaç sıra sayarak yapalım. Çünkü bu modellerin dibindekini unutabilirsiniz. 4 5 6 7 8. Bu şekilde 8 8 tekrar sayarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bakın şurası önemli. Şöyle hemen yanındakine battım. Üçlü trabzan. Bir de şurada topladığımız gizlenmiş trabzan var bakın. Zaten saydığınızda anlayacaksınızdır. O yüzden diyorum sayarak yapın diye. Sayarak yaptığınızda 8 8 yine trabzanlarımız olması gerekiyor. Saydığınızda hiçbir problem çıkmayacaktır. Gene bu sıra 8 ve katları şeklinde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son trabzanlarımı da yapıyorum.
Bu şekilde sıramı bitirmiş oldum. Ve yine bir üst sırada modellerime başlayacağım. Şimdi modellerin üst üste gelmemesi gerekiyor. O yüzden bir sırayı, bakın 1, 2, 3, 4. sırada model yapmıştık. Şimdi modelimizi 8 tane trabzanda, yani 8. trabzanda modeli yapacağız. Bir sırada 4. trabzanda, bir sıradaysa 8. trabzanda model yapmaya başlayacağız. Modellerimiz üst üste gelmemesi için. Şimdi burada yine benim 3 zincirim var. Şöyle sayıyorum. 2, ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8'de tam ortadayım. Ve hemen burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve 2 trabzan arasına batıp pıtırcığımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4 pıtırcığımı yapıyorum. Yine az önce yaptığımız gibi aynı trabzan tepesine toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Pıtırcıklı ikili trabzan. Evet, 10 tane trabzanımı yaptım ve yine aynı şekilde modelimi topluyorum. Tığın başını doladım ve yine burada 8 tane yan yana ikili trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine bakın 2 model arasındayım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Pıtırcığımı yaptım. Ve yine aynı trabzan tepesine 10 tane pıtırcıklı trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi. 10 tane trabzanım bitirdi. Modeli toplamayı öğrendik artık. Hemen şöyle hızlıca topluyorum. Ve yine aynı şekilde 8 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde. Daha sonra buraya yine 10 tane pıtırcıklı ikili trabzanımı yapıyorum. Yaptıktan sonra dönüyorum. Evet. 10 tane ikili trabzanımı bitirdim. Kapatıyorum ve şöyle modelimi çeviriyorum ve başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 trabzanla bitiriyorum. Hemen bu sırayı da şöyle elimle düzelterek, hiç ütüye bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Şöyle elimizde düzelttiğimizde çok düzgün bir şekilde duruyor. Şimdi bakın, bir sırada 4, bir sırada 3 tane oldu. Şimdi bir üst sırada yine 4 tane yapacağız. Bu şekilde zaten eminim ki model kafanıza oturdu. Ama şöyle bir üst sıradaki modelin de yine başlangıcını göstermek istiyorum yeni öğrenen arkadaşlar için. 1,
2, 3, 4 zincir çektim. Modeli çevirdim. Bu sıramız, yani tersindeki sıramız sadece trabzan, üçlü trabzan. Bu şekilde yine birkaç sıra sayarak yaparsanız modelinizde kayma bir sıkıntı olmayacaktır. Yine 8 8 sayarak devam edin. Bu şekilde üçlü trabzanlarımı yapıp hemen ben döneceğim. Yine şurada battığım son noktayı da göstereceğim. Bakın. Şöyle açıyorum. Bakın şurada da var. Zaten saydığınızda bulacaksınızdır. Pardon. Bakın şuradakini görmemişim. Evet. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıp devam edelim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son üçlü trabzanımı yaptım. Modelimi çevirdim. Ve yine bakın ilk yaptığımız model sırasına geri döndük. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen önündeki trabzana battım. İkili trabzan. Yanındakine battım. İkili trabzan. Ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. Hemen dördüncü trabzanda 4 zincir çekip pıtırcığımı yaparak yine 10 tane aynı yere pıtırcıklı trabzan yapıyorum. Bu sırada yine dördüncü trabzandan başladım. Ben 10 tane yapıp hemen dönüyorum. Evet, 10 tane pıtırcıklı ikili trabzanımı yaptım. Bakın burada şaşırma olmasın. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın arasına battım. Ve modelimi kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra yine burada 8 tane trabzanım var. Pardon. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bakın, tam ortadayım. Bu şekilde 8.'ye de yine modelimi çalışıyorum. Çok fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Eminim ki model tam manasıyla kafanıza oturdu. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta, istediğiniz boyda rahatlıkla örebilirsiniz. Ve hemen diğer modeli tekrar şöyle getirmek istiyorum. Büyüdüğünde de şöyle şahane bir şey ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu rengi çok beğendim. Su yeşili bir model. Sanırım yeni renklerden daha önce görmedim. Şu anda yine yanımda etiketi yok. O yüzden renk numarasını veremiyorum. Ama Alize'nin renklerine bakarsanız muhakkak görürsünüz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.